Merhaba arkadaşlar. Bugün CloudBot tool'unu, aracını inceleyeceğiz. Her şey aslında Alex Finn'in bir tweetiyle başladı. Daha doğrusu CloudBot ortadaydı ancak insanların ilgisini çekmesi Alex Finn'in attığı bu tweet ile X üzerine attığı bu gönderiyle başladı. Şimdi izleyelim isterseniz. I've seen the future and it is right here on this Mac Mini. Over the last 48 hours, I've been playing with an AI tool that has completely changed my life. It's called ClaudeBot and it is a 24/7 AI agent employee that works for you all day and night. It can control a computer, it has infinite memory, and it can do anything a human being can do. It's literally like having your own employee. I think I'm prepared to say, and this is not hyperbolic, this is the best technology I've ever used in my life, and by far the best application of AI I've ever seen. This is what they wanted Claude Cowork to be. In this video, I'll show you how it works, how to set it up for yourself, and show you 6 things I've been doing over the last 48 hours of ClaudeBot that have changed my life. I'll also, towards the end of the video, go over why I'm actually kind of scared of what's going to happen when the entire world starts using this tech. If you stick with me until the end of this video, you'll have a full-time 24/7 AI employee working for you. Let's get into it. So what you see on my screen right here is ClaudeBot. This is a local gateway running on my Mac Mini that I have right here on my desk that has this AI agent working for me 24/7. Best part about this is it's an open source project, so it's not owned by any big company that can spy on you or Burada öncelikle Mac Mini'den bahsetmek lazım. Nedense burada Mac Mini tanıtımıyla başlıyor. Halbuki bu tool'u kullanmak için bir Mac Mini'ye ihtiyacımız yok. Herhangi Node çalıştıran herhangi bir makinede, bu Raspberry Pi olur, Ubuntu veya herhangi bir Linux dağıtımı olabilir, AWS, Hetzner veya DigitalOcean üzerindeki bir server de olabilir veya herhangi bir Unix makinede olabilir. Bir Mac Mini'ye ihtiyacımız yok. Claude Cowork to be. In this video, I'll show you how it works, how to set it up for yourself, and show you 6 things I've been doing over the last 48 hours of ClaudeBot that have changed my life. I'll also, towards the end of the video, go over why I'm actually kind of scared of what's going to happen when the entire world starts using this tech. If you stick with me until the end of this video, you'll have a full-time 24/7 AI employee working for you. Let's get into it. So what you see on my screen right here is ClaudeBot. This Tabii Alex Finn için getirilen en yoğun eleştirilerden biri, işte yılın 365 günü bu tool hayatınızı değiştirecek. Bu araç daha önce hiç bilmediğiniz ufuklara yol açmanızı sağlayacak. Bu cihazı alırsanız hayatınız kökünden değişecek gibi abartılı cümleler. Devam edelim. is a local gateway running on my Mac Mini that I have right here on my desk that has this AI agent working for me 24/7. Best part about this is it's an open source project, so it's not owned by any big company that can spy on you or do anything. It was all created by Peter Steinberger, who's a successful entrepreneur who's now dedicated to this project. He is a great man for putting this out and giving this to the world because this has absolutely changed my life and changed the life of a lot of people I've talked to. So shout out Peter Steinberg. Make sure to follow him on X. So this is running on my Mac Mini and can control the entire computer. It can pop open browsers, it can do work in Evet, gördüğünüz gibi sürekli bir Mac Mini vurgusu var. Uygulama Peter Steinberger adında Viyana'da yaşayan bir Avusturyalı tarafından geliştirilmiş. Ama ileride göreceğimiz gibi bu uygulama tamamen GitHub üzerinde ve open source. Notion documents, anything you can do on your computer. It can look at your email, it can send emails, it can respond to emails. Literally anything you can do on your computer, this ClaudeBot can do. The 3 parts about this I think are absolutely mind-blowing is one, what I just talked about, the fact that it can control everything on your computer. There are absolutely no guardrails on this whatsoever. It's completely unhinged. But bahsettiği gibi bu araçla bilgisayarımızdan bu tool ile e-maillerimizi yönetebiliyoruz. Log dosyalarını temizleyebiliyoruz veya Telegram'dan mesaj attırabiliyoruz. WhatsApp
botlarını kullanabiliyoruz. Aşağı yukarı bilgisayarda bir insanın yapabildiği her şeyi yapabiliyor. Tabi burada ufak bir trik var. Bunu da ilerleyen dakikalarda bahsedeceğiz. Number two, it has infinite memory. So it has a really complex memory system where everything I say, everything I do is constantly saved to memory. Burada da her yaptığımızın, her işlemimizin memoride kaydedildiğini ve ChatGPT veya Gemini gibi önceki memorileri kaybetmediğini öne sürüyor. Every chat session with it, they take what we talk about and all the important tidbits about me and save it to our memories. So, for instance, in one of our first conversations, I mentioned I have a newsletter. 2 days later, it proactively wrote me a few drafts for my newsletter because I mentioned I send out newsletters on a specific day. It proactively did that work for me. That is hours saved a week, just like that, because of Claudebot. The third part that blows my mind and that makes this amazing is the fact that this is completely interfaced through messaging services. I named my Claudebot Henry and I gave it a little owl logo. It just makes it a lot more fun to interact with when it has a name. So when I say Henry for the rest of this video, know I'm talking about my Claudebot. I completely engage with Henry through Telegram, but you can also do iMessage. You can also do WhatsApp. There's like 20 different messaging apps you can use. If you want to do Discord, you can do Discord. And what makes this so great is buradaki olay şu. Bir Telegram botu veya iMessage, WhatsApp botu sayesinde evimizdeki telefonumuzdan sunucumuzdaki CloudBot'a veya evimizdeki makineye doğrudan prompt gönderebiliyoruz. Yani otobüsteyken işte loglarımı temizle, şu filmi indir veya npm uygulamamı compile et, ondan sonra Expo üzerinden dağıtıma çıkar tarzında işlevler yapabiliyoruz. Bunun için de bir bot oluşturmamız gerekiyor. CloudBot'ta yoğunluklu olarak Telegram öneriliyor ve kullanılıyor. Ancak iMessage ve WhatsApp'ta mümkün. now from anywhere in the world, I can just open up my messaging app and say, Henry, please do this on my computer. Please write this document. Please respond to this email. Please go on Amazon and buy this for me. Literally anything I can do on a computer, I can text Henry from anywhere in the world, and Henry will go and do that for me. Just as a quick example, I said, Henry, I want to track all your tasks that you work on in a Kanban board, like a project management board. And I texted him that while I was at Chick-fil-A, and he texted me back a few options. I go, okay, this looks great. Build the Kanban board. I come back to my computer. Henry vibe coded an entire Kanban. Looks like that Henry built. Here it is. Ideas of things I can do. Telegram, hey, take this and edit it and make it good for Claudebot. Also, side note, 24/7. That is fun to me and that is worth it. And I know for this hardware, but if you really wanted to go iMessage, start sending messages through your text to your friends, right? You don't want to do that. You want it in its own environment. So if you are hesitant or you don't, there a lot. It could start EuroGuard. Yes, so your Henry vibe code 5 or 6 apps at the same time. I'm probably going to want to go and then max out different options here. The most you're going to want to hit yes on I understand this is very powerful and very risky. Yavaş yavaş kendi and then it's going to take you through this onboarding session. You're going to be able to choose your model and auth provider. So you have so many different options here. I used Anthropic. I'm using my Claude Max account. You can use your existing subscriptions if you want. So what we're going to... Burada da görebileceğimiz gibi çeşitli AI LLM servislerine bağlanabiliyoruz. OpenAI, Anthropic, yoğunluklu olarak Anthropic öneriliyor zaten. Google, Gemini, Copilot, Vercel ve diğerlerini ekleyebiliyoruz. Do now real quick is go through the advantages and disadvantages of each of these models. Highest personality is T 5.2. Your to-do list, I have it right now. Now is the part and us. Bu şekilde Mac Mini üzerinden
9% of people never thought something like this would exist in their lifetime, and it is nasıl available yapıldığını now. gösteriyor. And when managers, when companies, when anyone starts getting their hands on this, I think they're going to start questions to look at this, see how to use it. That's why I highly recommend subscribing and turning on notifications below so that you can get alerted on this tech the moment it drops. I highly recommend leaving a like down below. That helps out the channel a lot so I can keep pumping out videos like this that keep you up to date on the latest technology. I cannot highly recommend enough. Take action today. As of filming, this is a Saturday. If you're watching this on a Saturday, go out, do what you need, install Claudebot, start using it, use the latest technology today. You do not want to be left behind on things like this because this is as cutting edge as it gets. You want to be on the cutting edge. I hope this was helpful. I'll see you in the next video. Evet, Alex Finn'in videosu kabaca böyle. Bu videodan sonra Türkiye'deki developer camiası da hareketlendi ve inanılmaz bir hype oluştu bunun üzerine. E, insanlar mini Mac siparişleri geçiyorlar. Cloud üzerinde yapsam, daha doğrusu VPS üzerinde yapsam olur mu şeklinde sorular geliyor. Bakalım. CloudBot'un sitesine gittiğimizde böyle bir sayfa ile karşılaşıyoruz. Buradan Quick Start'la başlayabiliriz. Windows üzerinde de kullanılıyor bu arada. Sadece Linux değil. Ancak tabii sisteme hakimiyet açısından Unix türevi bir e, işletim sistemi üzerinde kurulması daha tavsiye olunur. Yani Ubuntu, Linux veya macOS. Diğer türlü PowerShell üzerinden çünkü işlemler yapılıyor. Kurmak için Windows üzerinde bu PS1 betiğini çalıştırmak lazım. Veya e, Linux'ta yapacağımız gibi npm üzerinden de kurabiliriz. Bunun dışında farklı curl üzerinden shell dosyası indirip çalıştırma metodu da var isterseniz. Ama en çok yaygın kullanılan npm üzerinden. Şimdi ben bunu VirtualBox üzerindeki bir Ubuntu kurulumunun üzerinde deneyeceğim. Çünkü henüz ben bu uygulamaya pek güvenmiyorum açıkçası ve gerçek reel bilgilerimi vermek istemiyorum. npm cloudbot komutuyla kurabiliyoruz. Ben burada vakit geçirmemek açısından kurulmuş olan sistem üzerinde deneyeceğim. Şöyle ufak bir teknik sorunumuz olmuş. Ve böylece npm kurulumu başlıyor. Tabii bunun yanında sisteminizde farklı paketlerin de olması lazım. Yani dümdüz bir makine üzerine CloudBot kurduğunuzda muhtemelen çok bir işinize yaramayacaktır. Çünkü bunun Google servisleriyle OpenAI veya Cloud endpointleriyle iletişime geçmesi lazım. İnternette araştırma yapıyorsanız Brave API üzerinden API tanımı gerekiyor veya Gmail'lerinizi okumasını istiyorsanız Google API'ını paylaşmanız gerekiyor vesaire vesaire.
Kurulduğunda bu şekilde CloudBot logosuyla geliyor. Hatta şöyle yapabiliriz. CloudBot komutu geliyor sisteme bu npm paketini kurduğunuzda. Ve burada işte setup, onboard çeşitli seçenekler var. CloudBot setup dediğimizde bize setup'ın doğru olup olmadığını ve config dosyalarının yerini vesaire gösteriyor. Kuruluma devam etmek için veya baştan kurmak isterseniz onboard diyebilirsiniz. CloudBot onboard dediğinizde bu işlem güçlü ve risklidir. Devam etmek istiyor musunuz diyor. Quick Start diyoruz. Var olan veriler. Buradan model seçimine geliyoruz. Ben bu örnekte Gemini kullandım. Yani Google Gemini API Key ve OAuth. Bu şekilde soru cevap ilerleye gidiliyor. Ben burada aynı işlemi baştan yapmayacağım çünkü yaklaşık bir 5-10 dakika kadar sürebiliyor bu onaylar ve ayrıca API key'lerin girilmesi ve kopyalanması gerekiyor. O yüzden bu işlemleri yapmıyorum. Burada channel statüste görebildiğimiz gibi farklı bot ve mesajlaşma uygulamalarına erişimi desteği var. WhatsApp, Telegram, Discord, Google Chat, Slack, Signal, iMessage, Google Chat, Microsoft Teams bu önemli. Ve irili ufaklı diğer şeyler Matrix, Line, Zalo'yu hiç duymadım. Tlon'u da hiç duymadım. Muhtemelen en baştaki 10 tanesi en çok kullanılan olacaktır. Telegram, WhatsApp, Discord, Google Chat, Slack, Signal, Teams. Ve bunun ardından bize bir arayüz sunuyor. Bu arayüzde localhost üzerinden 18789 portundan erişebileceğimiz bir dashboard. Bu dashboard'da WebSocket URL'lerini bağlı olup olmadığımızı, uptime'ını ve diğer bilgileri görebiliyoruz. Channel'da ise mesajlaşma uygulamalarının bağlantısını görüyoruz. Ben Telegram'ı bağladım. WhatsApp bir ara denemiştim ama sildim daha sonra. Birden fazla instance oluşturulabiliyor. VirtualBox'ta oluşturduğum gözüküyor buradan. Bunun dışında işte Session'ı görebiliyorsunuz. Cron job'lar oluşturabiliyorsunuz. Cron job'larla atıyorum her sabah bana borsa bilgilerini gönder veya her akşam deployment yap arkasından beni haberdar et tarzında işlemler yapabilirsiniz. Henüz tanımlanmış bir cron job'um yok. Skills önemli. Aslında bu skills özellikle neden Mac Mini tavsiye ettikleri konusunda birazcık bilgi veriyor diyebiliriz. Çünkü buradaki skill'ler çoğunlukla Mac Mini adaptasyonu üzerinde yapılmış. İlerleyen günlerde daha da farklı skill'ler eklenecektir. Mesela Apple Notes eklenmiş. Bu yani şu an Ubuntu üzerinde çalışmayacaktır. One Password var, Apple Reminders var, Beer Notes, Bird. Bird'den X Twitter, Reading, Searching, Posting yapılabiliyor. Cookie paylaşımı yaparsanız sizin X hesabınız üzerinden bir bot kullanabilirsiniz. Ve bunu Chrome'la entegre ederek atıyorum her sabah 9'da şu reklamı yayınla, her cumartesi şu gönderiyi gönder şeklinde yapılabilir.
RSS atom feedlerini okuyabiliyor. Blues OS CLI bunu bilmiyorum açıkçası. Blue Bubbles, Cam Snap, frame capture ediyor kameralar üzerinden. Ee, CloudHub CLI to search, install, update, publish agent skills from CloudHub. CloudHub.com isimli bir bu arada sayfaları var ve bu CloudHub'dan farklı agentlar yüklemek mümkün olabiliyor. Hemen bakalım CloudHub'a. CloudHub.com. The skill doc for sharp agents demiş. Publish a skill, browse skills. CloudHub buradan eklenebiliyor. Outlook. Outlook okutabiliyoruz. Supabase, Polymarket. Polymarket okutabiliyor ya. Hatta belki sadece query değil, betlere katılınabiliyor da olabilir. Bakar mısınız? Search for markets, Polymarket Search, Arsenal FC, Polymarket Events, Tech Sports. Bakalım browse edersek başka ne skill'ler var? Prompt Engineering, Flight Tracker. Mesela uçak bileti almak için de kullanılabilir. YouTube Watcher. Şimdiden pek çok skill gelmiş. Things Make, Summarize URL. Bu mesela güzel, YouTube summarize etmek için. Bunu Gemini zaten yapıyor ama farklı entegrasyonlarda da buradan kullanabiliriz. Tekrar dönersek bu arada bizim dashboard'a, şu anda bu CloudHub desteği eklenmiş durumda değil. Ancak npm üzerinden tıklarsak sitede gördüğümüz npm komutunu arka planda kendisi uyguluyor ve hop kurdu. Artık installed gözüküyor CloudHub. Coding Agent var. En çok kullanılacak özelliklerden biri olduğunu düşünüyorum. Kitap desteği. GOG, bu oyun için olan GOG değil de nedense buraya joystick, gamepad emotikonu konulmuş. Ancak bu aslında Google Workspace, Gmail, Calendar, Drive, Google Contacts, Sheets, Docs. Bunda eğer sisteminizde Brew varsa, Brew daha çok Mac'lerde kullanılıyor ancak Ubuntu'ya da kurulabiliyor. Ben de kurdum, bu Ubuntu 25.10'un kurulumunda Brew zaten ekli durumda. Google Workspace desteği de var. Himalaya demiş. MCP Porter, CLI Tutus. Model Usage. Bu model usage Mac'lerde taskbar üzerinde ne kadar token yaktığınızı görebiliyorsunuz. Ancak tabii ben Ubuntu üzerinde denediğimden bunu kurmak mümkün olmayacak. Nano Banana desteği var. Nano PDF, bu da çok yararlı olabilir. Bilmiyorum, Ubuntu'da kurabilir miyiz? Deniyorum. Notion desteği var. Obsidian. Bunlar tabii on the box gelen destekler. Daha sonradan pek çok şey ekleyebiliyorsunuz. OpenHue, Oracle. Oracle CLI, bu Oracle database olan Oracle olduğunu düşünüyorum. Peekaboo. Eleven Labs Text to Speech destekliyor. Bu da çok işe yarayacak bir özellik olabilir. Sesli komut ve daha doğrusu text to speech'ten seslendirme olarak kullanılabilir. Skill Creator, Slack desteği var. Bu da güzel. Spotify Player, bilmiyorum ne şekilde kullanılabilir ama her akşam 9'da Spotify'ı aç gibi belki bir özellik yapılabilir. Summarize,
Bence bu özellik güzel çünkü URL'lerden ve hatta podcast, YouTube videolarından summarize yapabiliyor ve hatta transkripte alabiliyorsunuz. Bu oldukça güzel bir özellik. ThinkMac yine Mac'lerde kullanılan bir özellik. Tmax, Trello, Video Frames, FFmpeg kullanarak kliplerden frame şey yapabiliyorsunuz. Kesebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Muhtemelen video yayıncılarının işine yarayacak bir özellik olacağını düşünüyorum. Voice Call bence çok işe yarayan bir şey olabilir. Profesyonel bir servisle Voice Call'la yukarıda gördüğümüz Eleven seslendirmeyi kullanarak otomatize çağrılar üretebiliriz veya cevap vermesi sağlanılabilir. Burada ayrıca weather var. Basitçe hava durumunu veriyor. Bunun dışında settings, notes'ta işte birden fazla not oluşturabiliyorsunuz vesaire. Skill'leri enable edip kapatıp açabiliyorsunuz. Buradan yine config'de çeşitli eklemeler, çıkarmalar mevcut config şey yapabiliyorsunuz. Debug değerlerini görüp veya logları okuyabiliyorsunuz. Şimdi asıl olay nerede başlıyor? Asıl olay Telegram, her şeyi işte 3-5 tane skill'i ekledikten sonra Telegram botunu oluşturuyorsunuz. Bu Telegram botunu oluşturmak için de Cloud Botfather isimli bir bottan şey yapmanız gerekiyor. E, Bir bot oluşturmanız gerekiyor. İsim verip işte merhaba deyince merhaba Ersin mesajın geldi. Telegram bağlantısı başarılı kuruldu vesaire diyor. Mesela bu soruyu ben sordum. Hangi sistem üzerinde çalışıyorsun ve bana şu an neler yapabilirsin? Nerede çalışıyorum? Şu anda senin VirtualBox üzerindeki Linux Ubuntu makinenin kalbindeyim. Motor Intel Core i7700K, 16 GB RAM. Bu Virtual Machine'e verdiğim hafıza. Neler yapabilirim? İşte demiş ki internet, webde arama yapabilirim, siteleri gezerim, makaleleri özetleyebilirim. Sistem yöneticisi bu makinede komut çalıştırabilirim, dosya oluşturup düzenleyebilirim. Bir nevi senin ellerin gibiyim. Yani burada demek istediği logları düzenleyebilir, kurulum veya silme yapılabilir. Tam bir sistem admin seviyesinde çalışıyor. GitHub, kod yazmana yardım ederim. GitHub'taki projelerini buradan yönetebilirim. Ki arka planda zaten Cloud, Gemini veya OpenAI tarzı bir LLM kullandığımızı düşünürsek doğal olarak kod yazmaya yardım edebilir. Ama bunu tam bilemiyorum. Çünkü doğrudan OpenAI'yı veya Gemini'yi veya Cloud'u kendi üzerinden kullanmak daha token tasarrufuna sağlayabilir bence. Notion sayfalarına not ekleyebilirim. Hava durumu anında söylerim. Bu çok bence önemli bir şey değil artık. Her türlü LLM, hatta LLM öncesi cep telefonlarında bile olan bir özellikti. Krono'yla zamanlanmış görevler kurup sana hatırlatmalar yapabilirim. İşte her sabah şöyle yapılacak. Hatta bunları birbirleriyle entegre edip Gmail'den bana gelen mailleri okuyup gerekli hatırlatmaları yapar mısın derseniz, atıyorum size doktordan veya araba sigortasından gelen mail üzerine şu gün randevunuz var şeklinde hatırlatma yapabiliyor. Ee, Burada test olarak bana Amazon Almanya'dan en kaliteli monitörü getir 24 inç olsun diye bir test promptu vermiştim. Bu test promptunda bana şu anda canlı internet araması yapamıyorum ama bana Brave Search API anahtarı verirsen web'i alt üst ederim dedi. Ama yine de kendisi arama yaptı. Daha doğrusu burada kendi içindeki tanımlı olan Gemini LLM'i kullanarak arama yaptığını düşünüyorum.
Üstüne de Amazon'dan e, link ekledi. Default linkin sonuna query parametresi ekleyerek Dell UltraShock U24 modelini bana önerdi. Arkadan Brave API Key'i ekledim. Bunu doğrudan Brave'in sitesinden alabiliyorsunuz. Ücretsiz olmasına rağmen yine de kredi kartı bilgisi istiyor. Sanal kartla halledersiniz. Brave API Key'i verince, hatta Brave API Key'ini config'de, yani profesyonel bir şekilde config'de yazmadım. Doğrudan prompt olarak sana Brave API Key veriyorum, aşağıdaki key'i ekle dedim ve bana doğrudan ekledi. İşte burada bu sefer biraz daha detay getirdi. Aynı sorguda yenileme hızını, renk kalitesini ve altta gerçek linki verdi bu sefer. Burada bakarsanız query linki var. Arama yapıyor ama bu doğrudan ürüne gidiyor. Ve hatta fiyatı genelde şu bantta geziyor falan diye ayrıca bildirdi. İkinci bir soru olarak bana Almanya'daki güncel haberleri görebileceğim bir site getir dedim. İşte çeşitli Alman haber kaynaklarını getirdi. Alman haber programı Tagesschau ve Der Spiegel, Zeit Online, Bild gibi gazetelerin linklerini getirdi. Ancak bu kadar bir işlemin ardından benden API error verdi ve muhtemelen token'ım bitti veya belli bir limite ulaştık. Bunu tekrar deniyorum. Home kullanıcı klasörümde kaç dosya var şeklinde soruyor. Böylece sistem admin seviyesinde yaptığı işleri görmek açısından. Aslında ben bunu şu an Telegram'dan yazıyorum. Yani telefondan da yazabilirim. Ben burada görülmesi kolay olması açısından eee, Ubuntu Telegram uygulaması üzerinden yapıyorum. Ancak bunlar tamamen aslında telefondan makinenize gönderebileceğiniz promptlar. Ancak şöyle bir olayla da karşılaştım. Oldukça bekletiyor burada. Yani ben bunu Gemini'yi makinemin root'unda veya home'unda çalıştırıp sorsaydım şu an çoktan cevap gelmişti. Hatta işlem yapmıştım ama gördüğünüz gibi typing diyor. Arkada bir şeyler yapıyor. Bu arada gönderdiğiniz promptları Gateway Dashboard üzerinde görebiliyorsunuz da hepsini. Böylece bir miktar kontrol sağlamış olabiliyorsunuz. Ne olup bittiği üzerinde diyelim. Home kullanıcı klasöründe kaç dosya var? Ama hala bir cevap gelmedi. Typing diyor, bekletiyor. Bu arada diğer detaylara bakarsak. Bu arada Tailscale desteği de var. Tailscale üzerinden bağlantı da sağlayabiliyor. Henüz denemedim doğal olarak. Çok yeni kurulumum. Ama cevap da gelmedi gördüğünüz gibi. Henüz bir dakika geçti. Merhaba. Telegram'la ilgili bir problem olabilir mi? Gördüğünüz gibi şu anda çok da stabil çalışmadı. Büyük ihtimalle benim Gemini token'um bitmiş olabilir. Daha sonraki denemelerimde
OpenAI token'ıyla da deneyeceğim. OpenAI authorization'ı ve belki Cloud'la da deneyebilirim. Ancak yani çok çabuk token bitirebiliyor. Bunun dışında güzel bir araç olduğunu düşünüyorum ancak bazı çekincelerim de var tabii ki. Öncelikle güvenlik çekincesi. Eee, çünkü bu asistan diyebiliriz. Bu asistan sisteminizde root seviyesinde bir erişim tanımlamış oluyorsunuz npm olarak kurduğunuzda. Ve makinenizde her şeyi yapabilir açıkçası. Dosyalarınızı silebilir, maillerinizi okuyabilir ve bir güvenlik açığı durumunda bilgileriniz başka ellere geçebilir veya veri kaybedebilirsiniz. Daha da kötüsü belki itibar kaybına bile sebep olabilir. İstemediğiniz maillerin istemediğiniz kişilere gönderebilir entegrasyonlarda veya sistem kişisel dosyalarınızı istemediğiniz yerlere upload veya mail ile gönderim veya text messaging üzerinden gönderim yapabilir. Bu sebeple kişisel e, mail veya servis bağlantılarında ben biraz değil oldukça çekinceliyim. Ama iş spesifik servisler yapılabilir rahatlıkla. Sadece e, bir iş asistanı oluşturup temiz bir Gmail, yeni bir telefon numarası üzerinden Telegram veya WhatsApp bağlantısı üzerinden çalışma yapılabilir. Ancak tabii reliability konusu yine de bir çekince. Yani nasıl çalışacağını garanti edebilir miyiz? Bugünkü LLM'lerde dahi bazen bizi yanlış yönlendirebiliyor, yanlış cevap verebiliyor, halüsinasyon yapabiliyor ve bu halüsinasyon sonucunda asistanın neler yapabileceği tamamen fantezi konusuna yani fanteziye kalmış, her an her şeyi yapabilir. Atıyorum müşterilere şu bilgileri otomatik gönder dediğinizde hiç istemediğiniz bazı bilgileri de gönderebilir. Bu nedenle yani deneysel olarak iyi bir tool. Önümüzdeki günlerde gelişecektir ve farklı rakipleri de çıkacaktır diye düşünüyorum. Üstüne üstlük henüz önüme yeni düşen bazı e, bilgiler var ve bunda bazı sistem açıklarının olduğundan bahsediliyor CloudBot'un. Eee, şurada göreceğiniz gibi Luis Catacora, doğru mu okudum bilmiyorum. Eee, bazı gateway'ler üzerinde zero authentication olduğundan bahsetmiş. Yani eee, açıkçası bazı veriler doğrudan net üzerinden açığa çıkıyor kastettiği. Burada SSH portunun ve adresi görülebiliyor. Burada doğrudan bad request şifrelenmemiş olarak tabii ki. Yani güvenlik açıklarının olduğu büyük ihtimalle, çünkü çok yeni bir araç. Üstüne üstlük
LLM kavramı halüsinasyonlara açık, manipülasyona açık. Ayrıca henüz çok yeni bir kavram ve bir araç. Ancak önümüzdeki günlerde yavaş yavaş oturacaktır. Bunu aynı şekilde Ubuntu üzerinde kurabilirsiniz. Herhangi bir online servis üzerinde. Hetzner olur, DigitalOcean olur, kendi kişisel makineniz veya Raspberry Pi olur. Önümüzdeki günlerde daha detaylı olarak yorumlayacağım. Şu anlık sadece X'te gördüm ve kabaca kurdum. Çok fazla manuelleri de açıkçası okumadım. Dürüst olmak gerekirse. Cloudbot sitesinde oldukça detaylı manueller var ve yani açıkçası bir derya gibi. İşte MCP serverların nasıl bağlanacağı, skill'ler nasıl eklenir, nasıl şey yapılır. Best practice olarak şu ana kadar gördüğüm e, Unix üzerinde root kullanıcısıyla kurmamanız, onun yerine atıyorum CloudBot isimli bir kullanıcı üzerinden çalıştırmanız ve yetkilerini sınırlamanız tavsiye olunuyor. Bu doğal. Ben de bu şekilde gitme taraftarıyım. Ki şu an ilk kurduğum demo tamamen Ubuntu üzerinde sıfırdan bir imaj üzerinde minimum kişisel veriyle kurmuş durumdayım. Önümüzdeki günlerde daha detaylı inceleyeceğim. Eee, bakalım. Teknoloji dünyası çok değişik yerlere gidiyor. Her gün yeni bir tool ve yeni bir kavram çıkıyor. Göreceğiz. Görüşmek üzere. Daha detaylı bir videoda